Selamlar pek muhterem izleyiciler, ben Uğur Kılıcı. Baştan sona PHP eğitimine hoş geldin. Bu eğitim videosunu sonuna kadar izlersen baya PHP öğreneceksin. Öğrendiklerini uygularsan profesyonelleşeceksin. Öğrendiklerini uygulayabilmen için açıklamaya koyduğum linkte PHP ile alakalı yapman gereken örnekleri, pratikleri, egzersizleri listeledim. Ayrıca açıklamada işinize yarayacak logo oluşturucu, web site oluşturucu, domain sitesi, hosting sitesi gibi siteleri ve araçları listeledim. Mutlaka açıklamaya bakmalısın. Ve lütfen bu eğitim videosunu sosyal medya hesaplarında paylaş. O zaman hadi PHP öğrenelim. Programlama dilidir. Kurucusu Rasmus Lerdorf'tur. Kendisi kişisel web sitesi yapmak için bu dili yazmış. Zaten PHP'nin ilk adı Personal Homepage'tir. 1994'te PHP'ye başlıyor ve 1995'te ilk versiyonu yayınlıyor. Daha sonra açık kaynaklı olarak yayınlanıyor. Açık kaynaklı olan dili Andy Gutmans ve Zen Suraski, Zend Angel ile dili baştan geliştirmeye başlıyorlar ve adını Hypertext Preprocessor olarak değiştiriyorlar. PHP 8. sürümünü yayınlamış, nesne yönelimli bir programlama dilidir. PHP programlama dili öğrenimi, kullanımı ve para kazanması kolay bir dil olduğu için başlangıç için uygun diller arasındadır. PHP'nin web sitesi php.net'tir. Mümkün olduğunca İngilizce bilgilerden yararlanın çünkü diğer dillere çevrilmiş halleri pek güzel çeviriye sahip değil. Eğer kendi bilgisayarımın içerisinde kodlama yapacaksam XAMPP, MEM veya WAMP Server programlarını kullanabilirsin. İnternette bu programların kurulum videolarını da izleyebilirsin. Eğer bir web sitesi üzerinde kullanacaksan bilmen gereken şeyler: site mutlaka PHP çalıştırmalı, Linux hosting kullanmalı, yazılan kodları web sitenize yüklemeye FTP işlemler denir. FTP işlemler için FileZilla programını kullanabilirsin. Editör, kodları yazdığımız programın genel adıdır. Ben Visual Studio Code kullanıyorum. Kullanırken mutlaka otomatik kaydetme özelliğini açın. Açmazsanız çok nadir de olsa günlük hayatta yaşadığımız sorunlardan dolayı, ki bu sorunlar elektrik kesilmesi, pil bitmesi gibi sorunlar gibi durumlarda yazdığımız kodu kaydetmediğimiz için kodlarımız silinebilir. Bu yüzden bu özelliği Google'da veya YouTube'da Visual Studio Code otomatik kaydetme özelliği şeklinde aratırsanız bulabilirsiniz. IDE ise programlama dilinin yazımını kolaylaştıran ve ekstra araç sunan bir eklentidir. Bu konuda en iyi IDE PHP Storm'dur. PHP Storm ücretlidir ve öğrenci e-postanız varsa eğer bir yıllığına ücretsiz kullanabilirsiniz. PHP'de kodlama yaparken bir takım hatalarla karşılaşabilirsin. Böyle bir süreçte önce hata kodunu okumak gerekir ya da hata kodunu Google'da araştırmak gerekir. Google'da sorununu aratıp birçok çözüm bulabilirsin. Şayet bir çözüm bulamadıysan stackoverflow.com üzerinden soru sorabilirsin veya yazılım odaklı forum sitelerinden ve topluluklardan soru sorabilirsin. Yani sorununu kendin çözmeye çalışmalısın. Bu şekilde kendini inanılmaz derecede geliştirebilirsin. Ayrıca kod hatalarının bazıları PHP sürümüyle alakalı olabilir. PHP sürümünü ya hosting'den bakabilirsin ya da PHP dosyası içinde PHP info kodunu kullanarak PHP sürümünü öğrenebilirsin. Güncel ve stabil sürümü kullanmaya da özen gösterin. PHP uzantılı dosyalarda çalışır. Sitenizin ilk açılan sayfası index.php'dir. Index.php'yi ana sayfa olarak kullanacaksın. PHP, HTML ve JavaScript ile birlikte çalışabilen bir dildir. PHP kodunu kullanabilmeniz için bir açış bir de kapanış kodlarına ihtiyacınız var. PHP tagleri küçüktür soru işareti PHP, soru işareti büyüktür işaretlerini kullanarak PHP kodlarınızı bitirebilirsiniz. İşte bu kodlar arasında yazılan tüm kodlar PHP kodu olarak sayılır. Ekrana yazı yazma kodu echo tırnak aç kapat noktalı virgüldür. PHP'de neredeyse tüm kodların sonunda noktalı virgül vardır. Noktalı virgül koymazsanız hata alırsınız. Sadece o kodu yazan kişilerin görebileceği açıklama kodları da vardır. Tek satırda açıklama kodu yazmak istiyorsanız yazınızın en başına / veya hashtag işareti kullanabilirsiniz. Bu sayede tek satır üzerinde yazarsınız. Şayet siz birden fazla satırda kullanmak istiyorsanız // ise çoklu satırlar için açıklama yazısıdır.
Değişkenler kod içinde bilgi alınabilen kodlardır. Dolar işaretiyle tanımlanır. Harf ya da alt çizgi işaretiyle başlar. Sayılarla başlamaz. Büyük küçük harflere duyarlıdırlar. Türkçe karakterler kullanılabilir. Bilgi yani veriyi atamak için eşittir işareti kullanılır. Bilgiler ise çift tırnak ya da tek tırnak ile aktarılabilir veya başka değişkenlerden yine içine aktarılabilir. String, yazı, integer, sayı, float, ondalıklı sayı, boolean, true false değeri döndüren bir veri türü, array, dizi verileri, object, nesne ve null. Bir veri türünü görebilmek için de getType fonksiyonunu kullanırız. Bir kere oluşturulur ve asla değiştirilmez. Normal değişkenlerle tamamen aynı özelliklere sahiptir. Tek farkı object veri türlerini taşıyamamasıdır. Define fonksiyonu ile tanımlanır. İki parametre ile yazılır. Birinci parametreye değişken adı, ikinci parametreye veri eklenir. Yazdırırken başına dolar katmadan yazdırılır. T tab karakterini oluşturur. N satır kodudur. Kaynak kodlarında satır olarak gözükür. Bir yazı içerisinde kullandığımızda bazen hata alabiliriz. Çünkü örneğe baktığımızda ters slashlar içerisinde test yazıyordur. Yazımız bazen ters slashlar arasında oluyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Ve yazımız örneğin test olsun. Ters slash t dediğimizde başka bir kodu çağrıştırdığı için yazılımın kafası karışıyor. Bu yüzden bu karışıklığı ve hataları önleyebilmek için çift ters slash kullanıyoruz. Ters slash dolar. Az önce anlattığım durum gibi bazen PHP sihirli karakterlerini sadece çift tırnak içerisinde kullanabiliyoruz. Ve çift tırnak içerisinde dolar işaretini kullandığımızda onu değişken olarak algılıyor. Ve biz de bu değişken olarak algılamayı kapatmak istediğimizde ters slash dolar işaretini kullanırız. Aynı şey tırnak ve çift tırnakta da geçerli. Eğer yazımız çift tırnak ve tek tırnak içerisinde yer alan bir yazıysa ve biz bu tırnakları bir kod olarak algılamaması için ters slash tek tırnak veya ters slash çift tırnak kullanırız. Aritmatik operatörler aslında PHP'deki matematiktir. Artı toplama, eksi çıkarma, çarpma işareti çarpma, bölme işareti bölme, yüzde işareti ise kalan anlamında kullanılıyor. Bir bölümde çıkan sonucun kalanı. PHP'de aritmatik operatörlerde her zaman işlem önceliği sırası vardır. Aynı matematikteki gibi. Çarpma ve bölme varsa bir işlem içerisinde önce çarpma ve bölme işlemleri gerçekleşir. Daha sonra diğer işlemler gerçekleşir. Eğer işleminizin içinde parantez geçiyorsa önce parantezin içindeki işlem yapılır, sonra diğerleri geçer. Aynı matematikteki gibi. Eşittir değer atama. Artı eşittir toplayarak değer atama. Eksi eşittir çıkartarak değer atama. Çarpı eşittir çarparak değer atama. Bölüm eşittir slash eşittir bölerek değer atama. Yüzde eşittir kalan alarak değer atama. Nokta birleştirme operatörü, nokta eşittir birleştirerek değer atama operatörüdür. Bir değişkenin başına veya sonuna artı artı veya eksi eksi yazarak onları arttırabilir veya azaltabiliriz. Eğer işaretler soldaysa eko içinde çalışır, sağdaysa eko içinde çalışmaz. Eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir, denkse eşittir de veri türü önemsenmiyorken denktir de veri türü önemsenir. V demek kullanıldığı yerdeki tüm işlemleri sayar. Yazdığımızda her iki tarafta birbirine eşit olduğunda true yani 1 döndürecektir. Ama biri eşit değilse false değeri döndürecektir. Ya da demek kullanıldığı yerden birinin işlemi true ise yani 1 ise true döndürür. Değilse demek bu true döndürmesi lazımken başına ünlem katarsak true'nun tam tersi olan false'a dönüştürür ve ekranda false olur yani hiçbir şey gözükmez. If true ile çalışır, else false ile çalışır. Kod yukarıdan aşağıya doğru çalışır. Bu yüzden if okunduktan sonra ikinci if kullanmak istediğimizde else if kullanırız. Önce if okunur, sonra else if'ler okunur, en sonunda aşağıdaki else okunur. If else ile benzer bir mantığa sahiptir. Eğer değerim 5 ise case'i 5 olanın içindeki çalışsın. Eğer hiçbir şeye eşit değilse default içerisindeki kodları çalıştırsın. Yani else gibi. If else'i daha kısa yazmanın bir yolu vardır. Koşul, soru işareti, if'in sonucu, 2 nokta üst üste, else'nin sonucu.
If'i bitirmek için and if kullanıyoruz. Aynı şekilde switch case'te de benzer bir yapıda kullanırken switch'in sonunda and switch kullanırız. Ayrıca PHP, HTML ile beraber çalışabilir demiştik. PHP kodları arasında bir if başlatırsak ve arasına bir HTML kodu koyarsak ve o HTML kodunun sonunda yine bir PHP tagi içerisinde else'i bitirirsek işte yine çalışacaktır. Diziler birden fazla değer atanabilen fonksiyonlardır. Diziler array ya da köşeli parantez içerisinde tanımlanırlar. Echo ile ekrana yazılamazlar. Ekrana yazdırmak için dizinin sıra numarası kullanılır. Dizilerde sıra numaraları 0 ile başlar. Tüm dizi elemanlarını görebilmek için printer fonksiyonunu kullanıyoruz. Diziler sıra numaraları dışında isimlerde de çağrılabilir. Yani anahtarlarla. Anahtar değer. İç içe dizi oluşturmak. Sabit değişkenlerde dizi. Eski sürümlerde çalışmaz. Birden 10'a göre sıralama. 10'dan 1'e göre sıralama. For each sadece dizilerde kullanılır. Anahtar ve değer. For each içerisinde parçalayıp onu istediğimiz gibi listeleyebiliriz. Anahtar ve değer. Koşulu true olana kadar devam etmeye çalışan döngüdür. Çok kullanılmayan bir döngüdür. While ve do while arasındaki fark, do while döngü koşul geçerli olsun ya da olmasın en az bir kere çalıştırır. Sonra koşulu uygular. While'da ise sadece koşulları uygular. Fonksiyon kullanımı genel kodlama açısından daha kolaydır. Fonksiyonlar daha okunabilir ve anlaşılabilen kod parçalarıdır. Fonksiyon oluşturabilmek için başına function yazmamız ve fonksiyonumuzun adını belirlememiz gerekmektedir. Bir fonksiyonu değişken olarak kullanabiliriz. Bir fonksiyonu değişken olarak kullanabilmemiz için az önceki örnekteki echo yerine return yazarız. Return geri döndürme kodudur. Anonim fonksiyonlarda bir isim belirtmeyiz. Ekrana yazdırmak için değişkene aktarılmalıdır. Kaç parametre eklendiğini bulmak. Parametrelerin listesini dizi olarak dönüştürme. Dizi numarası vererek çağırma. Kendi içinde kullanılabilen bir fonksiyon türüdür. Bir fonksiyon yaptığında aynı fonksiyon içinde o fonksiyonu kullanabilirsin. Örneği incelerseniz daha iyi anlarsınız. Belirlenen değere göre bir fonksiyonun olup olmadığını kontrol eder. PHP'de büyük işlemlerde ciddi performans kazandıran kodtur. Büyük işlemlerden kastım 1 milyon, 10 milyon, belki 100 milyonluk bir veriyi işlemek istediğinizde bu kodu kullanırız. İnanılmaz derecede performans kazandıran bir koddur. Fonksiyon içinde bir değişkeni aynı fonksiyon içinde tekrar kullanabilmek için statik değişken kullanılır. Global değişken ise fonksiyonun dışında kullanılan bir değişkeni fonksiyon içinde kullanmaya verilen koddur. Bir integer'ı string'e nasıl dönüştürürüz? İki yol var. Birinci yol setType fonksiyonudur. Birinci parametresine verimizi yazarız. İkinci parametresine dönüştürmek istediğimiz veriyi yazarız. Örneğin integer. İkinci yol başına int veya string eklenebilir ve bir verinin türünü görebilmek için getType fonksiyonunu kullanırız. Printer daha rahat okunabilen bir çıktı verir. Wardump teknik bilgilerin olduğu bir çıktı verir. Explode bir verinin belli bir karaktere göre parçalayıp dizi haline getirir. Implode, explode'un tam tersidir. Bir diziyi bir karaktere göre birleştirir ve string haline getirir. Count, dizideki elemanların sayısını gösteren saydırma fonksiyonudur. IsArray, bir verinin dizi mi yoksa değil mi olduğunu söyler. If-else ile yapılarak kontrol sistemi sağlanabilir. Shuffle, dizilerin elemanlarının rastgele bir şekilde karıştırır. Array Combine, iki farklı diziyi birleştirerek yeni bir dizi oluşturma kodudur. Array Count Values, bir dizide tekrarlanan elemanların kaç kez tekrarlandığını bulur. Array Flip, dizideki anahtar ve değerlerin yerlerini değiştirir. Array Key Exists, dizi içindeki anahtarın olup olmadığını kontrol eden koddur. Array Map, bir dizinin her değerinin bir fonksiyonla tekrar üretilmesini sağlayan fonksiyondur. Array Filter, dizilerin değerlerini filtreleyerek dizi haline çeviren fonksiyondur.
Array merge. İki diziyi birleştirmek için kullanılır. Array rand. Dizide rastgele eleman gösterir. Array reverse. Dizi tersine döndürmek için kullanılır. Array search. Dizi içinde bir elemanı aramak için kullanılır. İç içe dizilerde işe yaramaz. In array. Dizide bir değer olup olmadığını kontrol eden fonksiyondur. Array shift. Dizinin ilk elemanını almaya yarar. Array pop. Dizinin son elemanını almaya yarar. Array slice. Dizilerde kesitler almana yarar. Array product. Dizideki sayıların çarpımını gösterir. Array unique. Fonksiyonu bir dizi içerisinde tekrarlanan verilerin sadece bir adet olmasını sağlar. Array values. Mevcut dizide anahtarlar varsa onları kaldırarak yeni bir dizi haline getirir. Array push. Diziye yeni eleman ekler. Array unshift. Dizinin başına yeni eleman ekler. Array case. Diziye ait tüm elemanları geriye döndürür. Current. Dizinin ilk elemanını yazdırır. And. Dizinin son elemanını yazdırır. Next. Dizinin sonraki elemanını yazdırır. Prev. Dizinin önceki elemanını yazdırır. Reset. Next ve prev kullanılınca diziyi sıfırlamak için kullanılır. Extract. Dizinin içindeki anahtarları değişken gibi kullanmamıza sağlar. Asort. Değerlere göre küçükten büyüğe A'dan Z'ye göre sıralayan fonksiyondur. Rsort. Değerlere göre büyükten küçüğe göre Z'den A'ya göre sıralayan fonksiyondur. Ksort. Anahtarlara göre küçükten büyüğe göre sıralayan fonksiyondur. Ksort. Anahtarlara göre büyükten küçüğe göre sıralayan fonksiyondur. strlen. Karakter sayısını yazan fonksiyondur. str bir yazı içerisinde bir değer aramaya yarayan fonksiyondur. strpos. Bir yazıda aranan şeyin karakter numarasını verir. ucwords. Her kelimenin baş harfini büyütmek için kullanılır. ucfirst. Cümlenin ilk harfini büyütür. str2lower. Büyük harflerin küçük harfleri dönüştüren fonksiyondur. str2upper. Küçük karakterlerin büyük harflere dönüştürmesini sağlayan fonksiyondur. Trim. Karakter temizlemeye yarar. Genelde boşluk silmek için kullanılır. L-trim. Soldaki baş karakteri temizlemeye yarar. R-trim. Sağdaki baş karakteri temizlemeye yarar. Substr. Bir yazı içinde belirtilen aralıkları bölüp yazdırır. str replace. Bir yazı içinde bir karakteri sizin belirlediğiniz bir karakterle değiştirir. BB kod için kullanılır. str repeat. Bir yazıyı belirtilen sayıda yazar. Printf. Bir yazıyı dizeler ile tekrar biçimlendiren fonksiyondur. Tekrar biçimlendirirken farklı formatlar kullanılır. Bu formatlar projeye göre değişkenlik gösterir. Ekrana yazdırmak için echo kullanmayız. sprintf. Printf'ten farkı echo ile ekrana yazdırmaz çünkü return olarak döndürür. Ekrana yazması için echo kullanırız. Ve printf. Printf ile aynı özelliğe sahiptir. Tek farkı parametre yerine dizi olarak yazdırır. vsprintf ve printf ve sprintf'in birleşimi özelliklere sahiptir. Temel HTML formlarda kendi başlarına pek bir işe yaramazlar. Programlama dilleriyle formlar çalışır hale gelirler. Önce HTML form yapısını bilmemiz gerekmekte. Form özellikleri form tagleri arasında çalışır. Form tag'i iki nitelik alır. Action ve method. Action formun nereye gideceğini söyleyen niteliktir. Method ise gidiş türüdür. Gidiş türleri de ikiye ayrılır. Get ve post. HTML'de post işlemlerinde kullanabileceğimiz elementler input, text area, select ve butondur. Input ile başlayalım. Input önce bir tip alır. Bu tip içinde genellikle bu nitelikleri kullanıyoruz. Input'ta diğer form elemanlarında kullanılan taglerde de önemli olan nokta name'dir. Yani isim. Bu sayede PHP'de ona erişiriz. HTML formlarında post ve get kodlarının çalışması için input submit kodunu kullanmamız gerekmekte. Ya da işlemlerimizin çalışması için enter tuşuna basabiliriz.
Post'u ekrana yazdırabilmek için $post köşeli parantez içinde tırnak içinde post'un adı olarak kullanırız. Post işlemlerinde kullanıcıların inputları boş bırakmamasını sağlamak için boşluk kontrolü kullanırız. Bunu yapmak için 3 teknik var. 1. Benim en çok kullandığım empty şekli. 2. Post değeri boşsa kullanımı. 3. Post değilse yani ünlem post kullanımı. Her biri boşluk kontrolü yapar. Eğer action niteliği içinde bir adres belirlenmezse olduğu dosya içinde sayfayı yenileyerek bu kodu çalıştırır. Get kullanımı. Post'tan farklı olarak URL yani link üzerinden çalışma prensibine sahiptir. Örneğin kendi içinde dönen metodu get olan bir form oluşturalım ve enter'a basalım. URL değişti. Get'in çalışma şekli key eşittir value. Birden fazla key eşittir value yani anahtar eşittir değer olursa bunları birleştirmek için ise ampersand işaretini kullanıyoruz. Ve bu get linki her zaman soru işaretiyle başlar. Soru işareti anahtar eşittir değer ampersand işareti şeklinde uzun uzun kullanılabilir. Get linki formdan gelmek zorunda değildir. Get'leri ekrana yazdırabilmek için $get köşeli parantez tırnak içerisinde anahtar kelimemizi yazmamız gerekir. Post arka planda verileri gönderirken get ön planda gönderir. Yani postla giden veriyi göremeyiz. Ama get ile giden veriyi görürüz. Post'un kullanıldığı yerler üye kayıt giriş sayfaları, resim yükleme, yazı paylaşma gibi alanlarda kullanılır. Get ise profil sistemi, arama sistemi, sayfalama işlemlerinde kullanılır. Hem post hem de get ile aynı özellikleri sahiptir. İki şekilde de çalışır. Aynı sayfada birden fazla form kullanabilmek, formda kullandığımız input submit'lerin isimleriyle alakalıdır. Bir dosya içinde başka bir dosya eklemek için include veya require kodlarını kullanırız. İçine eklediğimiz dosyada hata çıkarsa include yine de o dosyayı çalıştırırken require asla o dosyayı çalıştırmaz. Touch fonksiyonu dosya oluşturma fonksiyonudur. Fopen dosyayı açmamızı sağlar. Fclose dosyayı kapatmamızı sağlar. Fwrite dosyaya bir şeyler yazmamızı sağlar. Fread tüm içeriği okur. Fgets satır satır okur. Feof dosyanın sonuna gelip gelmediğini döndürür. Mk'dir klasör oluşturma fonksiyonudur. Rm'dir klasör silme fonksiyonudur. File exist klasör olup olmadığını kontrol eden fonksiyondur. chmod bir dosyanın chmod ayarlarını yapabileceğiniz fonksiyondur. Scandir dizin tarama fonksiyonudur. Glob gelişmiş dizin tarama fonksiyonudur. Rename dosyalarının isimlerini değiştirme fonksiyonudur. İki parametreyi aynı isimle yazarsanız ve ikinci parametreye farklı klasörde gösterirseniz dosyayı taşıma işlemi yapmış olursunuz. Session start oturumu başlatır. Session destroy oturumu kapatır. Herhangi bir veriyi $session kodu ile kaydedilir ve aynı şekilde ekrana yazdırılır. Session özelliği sunucu içinde veri tutmasıdır. Kullanıcılar bu verileri ulaşamazlar, göremezler. Veri tabanı işlemleri konusuna girmedik. Veri tabanı işlemleri konusundan sonra tekrar izleyiniz. Set cookie ekleme fonksiyonudur. Cookie'leri ekrana yazdırmak için $cookie ile yazdırabiliriz. Dosya yükleme formlarında form taginin enctype içinde multipart/form data niteliğinde yazılır. Aksi halde çalışmaz. Input file ile dosya yükleme inputunu çalıştırmış oluruz. PHP ile dosya yüklemek için ise copy fonksiyonunu kullanırız. Çünkü copy dosya yükleme fonksiyonudur. Çoklu dosya yükleme için formun içinde kullandığımız file input'un adının sonuna köşeli parantez eklemek ve bunu PHP kodunda dizi olarak tanımlayarak yazdırmak ve yüklemek. SQL ile MySQL arasındaki fark SQL dildir. MySQL veri tabanını yönetmeye yarayan üründür. Veri tabanını yönetmek için birden fazla araç kullanılır. Bunlardan en bilineni PHPMyAdmin'dir. Veri tabanı oluşturmak için
Hostingimizden MySQL veri tabanlarını seçip oradan oluşturmalısınız. XAMPP Localhouse'da oluşturacaksanız veri tabanları sekmesinin altında oluşturacaksınız. Veri tabanı adını girin, sonra karakter seti olarak UTF-8 Turkish G seçin. Bu karakter setiyle veri tabanı içinde Türkçe harfleri kullanabilirsiniz. Veri tabanı silmek için hostingimizden MySQL veri tabanlarından silebiliriz. PHPMyAdmin'den silmek istiyorsanız veri tabanlarının yanındaki kutucuğu seçip aşağıdaki kaldır tuşuna tıklayarak silebilirsin. Veri tabanı listesine de yine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Verilerimizi farklı kategoriler altında kayıt edebilmek için tabloları kullanırız. Tablo oluşturabilmek için PHPMyAdmin'den veri tabanına girdiğimizde hemen karşımızda tablo oluştur yazısı çıkacaktır. Önce tablomuzun adını, sonra sütun sayısını girmeliyiz. Örneğin üyeler tablosunu oluşturacağız ve 4 tane sütun olsun istiyorum. Bunları yazdıktan sonra Git tuşuna tıklayarak tablomuzu oluştururuz. Tablolarımızın listesini oluşturduğumuz veri tabanı içinde görebiliriz. Veya SQL kodlarını indirmek istiyorsanız yukarıdaki dışa aktar seçeneğine tıklayarak .sql olarak indirebilirsiniz. Hatırlarsanız veri tabanı oluşturmuştuk. Biz Git tuşuna tıkladığımızda bize bir sayfa açılacak. Tam bu sayfada sütunlarımızı belirleyebileceğiz. Sütunlar sayesinde veriler daha yönetilebilir hale gelmekte. Üyeler tablomuzun içinde neler olmalı? Üye ID olmalı, üye e-posta, üye şifre ve üye tarih olsun. Sütunların farklı türleri var. Int sadece sayıları içerir. Varchar belirli sayıdaki harfleri içerir. Varchar'ın uzunluğu veya değeri 100 ise sadece 100 tane karakter kullanılır. 101 asla olmaz. İşte varchar'ı biz kullanıcı adları gibi kısa konularda kullanırız. Text uzunluğu önemsenmeksizin kullanılır. Date tarihle ilgili verilerin depolanması için kullanılır. Sayısal olarak farklı veri türleri de vardır. Bunları zaten biliyorsunuz. Örneğin Boolean true false için kullanılır. Timestamp ise en çok kullanacağımız özelliklerden biridir. Çünkü bir veri eklediğimizde hangi saatte hangi tarihte gözükmesini istiyorsak onun için timestamp türünü seçiyoruz. Eğer sütununuzun türünü tarih ve zaman ile ilgili bir şey seçtiyseniz, örneğin timestamp varsayılandan current timestamp yaparsanız yeni bir satır oluşturduğu zamanki o tarihi otomatik olarak yazdırır. Karşılaştırmada karakter setleri vardır. Her birini tek tek seçmek yerine en alttaki yapıda karşılaştırmadan karakter seti seçerek hepsine hükmetmiş olursunuz. Tüm sütunlar o karakter setini kullanır. Primary key her oluşturulduğunda unique bir değer oluşturur. Yani her oluşturulduğunda farklı bir şey eklenmesi gerekir. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 gibi her birinin farklı yazılması gibi. Auto increment'ta ise bu değerleri kendi kendine artmasını yarar. MySQL'de bazı kelimeleri tablo veya sütun olarak belirleyemeyiz. Çünkü kafa karışıklığına yol açar. Hem bizim hem de yazılımımızın. Yani table isimli bir tablo oluşturamayız. Size hata verir, çalışmaz. Aynı şekilde MySQL ile ilgili kodları da kullanamayız. Bir kodu isim olarak kullanamayız. Bu kelimeleri şu an ekranda görmektesiniz. Bunların dışında isimler kullanmalısınız. Aksi halde hata alırsınız. Veri eklemek için insert into tablo adı set sütun 1 içinde bilmem ne, sütun 2 içinde bilmem ne şeklinde ekleriz. Insert sokmak, girmek anlamında kullanılır. Into içine anlamında kullanılır. Set ise ayarlama anlamında kullanılır. Yani bu verileri şu tablonun içine sokarak ayarla demiş oluruz. Select yıldız from tablo adı where sütun eşittir bilmem ne şeklindeki kullanıma veri çekme kullanımı deniliyor. Veri tabanından verileri ekrana yazdırmak için bunu kullanırız. Select seçmek demek. From itibaren den demek. Where nerede demek. Yıldız ise her şeyi tamamı tümünü al demek. Yani bu kodda diyoruz ki tablo adı tablosundaki sütun 1 ABC'ye eşit olan her şeyi listele. Yani İngilizce bilirseniz aslında bunları anlamanız daha kolay olur. Veri güncelleme işleminde update tablo adı set sütun 1 ABC where sütun 2 1 2 3. Birazcık kafa karışıklığı olabilir. Kullandıkça çok mantıklı gelecektir.
Veri silmede ise delete from tablo adı ver sütun 1 ABC ver sütun 1 ABC. Tablo adı tablosunun sütun 1'i ABC olan veriyi sil dedik. Eğer biz ver eklemezsek tüm verileri siler. Tablodaki belirli satırlara erişmek için bu kodu kullanırız. Ver sütun 1 Uğur dersem sütun 1 sütunundaki Uğur olan tüm veriyi kapsar. Yapılan işlem sadece belirttiğimiz bu veride çalışır. Yapmadığımızda tüm satırlar etkilenir. Eğer verileri sondan başa veya baştan sona listelemek istiyorsak order by kullanırız. Eğer sondan başa listelemek isterseniz order by sütun adı desk kullanırız. Desk. Order burada düzen anlamında kullanılırken by olarak kadar anlamında kullanılır. Desk ise azalan demektir. Artan demek istiyorsak ASC kullanırız. Diyoruz ki sütun adı sütununu azalan olarak sırala. Verileri yazdırırken belirli sayıda olanları listelemek istersek limit kodunu kullanırız. SQL kodumuzun en sonuna limit 5 yazarsak o verilerden sadece 5 tanesini görürüz. Group by gruplama demektir. Verileri gruplar halinde listelememize olanak sağlar. Like MySQL'de arama komutudur. Eğer like içinde %R yazarsanız son harfi R olan tüm verileri listeler. Eğer like içinde U yüzde yazarsanız U ile başlayan her şeyi listeler. Herhangi bir yerinde R geçenleri listelemek istiyorsak yüzdeler içerisinde R kullanırız. Tabi bu kelime de olabilir. Yani yüzdeler içinde L, C, I yazarsam bana veri tabanımda herhangi bir yerinde L, C, I geçen bir şeyi çıkartır ve listeler. Ayrıca alt çizgi karakteri var ki bu da karakter demek oluyor. Yani bir like içerisinde alt çizgi I yaparsam bir karakter, bilinmeyen bir karakter ve I olarak kullanılır. Yani bu C olabilir, B olabilir, T olabilir, anladın mı? Oradaki o bir karakteri temsil ediyor. Eğer 2 tane alt çizgi koyarsam 2 tane karakteri temsil eder. MySQL'de in de bir arama kodudur. Uzun uzun kod yazmanızı engeller. Eğer not in dersek hariç bırakmış oluruz. Yani 1, 2, 3 hariç olanları listele. Find in set fonksiyonunu anlamak için önce kıyaslama yapalım. Örneğin bir tablomuzun içinde verilerimiz var. Eğer in kodundan 2 aramasını yaparsak bize sonuç vermez. Çünkü in sadece başında 2 olanları gösteriyor. Eğer like ile ararsak 22'nin içinde de 2 vardır ama tek başına 2 değildir. Ve bize 22'yi de döndürür. Ama biz 22 istemiyoruz. Biz sadece 2'yi istiyoruz. İşte biz sadece 2'yi istediğimizde find in set kodunu kullanıyoruz. İki değer arasındakileri listelemek için between kullanırız. Aslında between kullanmadan da yapılabilir. Ama between ile hem daha okunaklı, hem daha kolay yazılabilen, hem de daha performanslı olduğu için between kullanıyoruz. Ya 2 tane tablodan veri listelemek istersek o zaman ne yapacağız? Tabii ki join kodunu kullanacağız. Join katılmak demek. Yani veri tabanımıza 2 tane ikinci bir tabloyu eklemek için kullanırız. Bir veriden kaç tane olduğunu görebilmek için count'u kullanırız. Min minimum demektir. İçine yazdığımız sayının altındakileri listeler. 2000 yazarsak 2000 dahil altındaki her şeyi listeler. Yani 100 de girer ama 3000 girmez. Çünkü 3000 2000'in üstündedir. 1999 girer. Çünkü 1999 2000'in altındadır. Max ise min'in tam tersi olmak suretiyle maksimumdur. Yani 2000 yazarsak 2000'in üstündekileri gösterir. 100 bu listeye girmez. Çünkü 100 2000'in altındadır. Ama 3000, 4000, 5000 bunlar hep bu max kodunun içerisinde listelenebilir. Sum ise toplamıdır. Verilerin toplamını verir. Round ise random kodudur. Yazdırırken rastgele verileri ekrana yazdırabiliriz. Bir veri tabanımız var ve kullandığımız hosting'i değiştirmek istedik ve o zaman ne yapmamız gerekecek? SQL kodlarımızı indirmemiz gerek. Bu yüzden önce MySQL veri tabanına girip tablolara tıklıyoruz ve yukarıdaki dışa aktar tuşuna tıklayarak SQL kodlarını dışa aktarıyoruz. Yeni hosting'de ise yine aynı şekilde içe aktar tuşuna tıklayarak .SQL kodlarımızı içe aktarabiliyoruz. Artık MySQL'de de kullanabiliriz.
Veri tabanı sistemini anladın. Şimdi bunu PHP kodunda nasıl kullanabileceğini öğreneceksin. Bunun için ayar.php diye bir dosya oluşturup içine veri tabanı bağlantısını ayarlayacağız. Bağlantı yapabilmek için PDO kullanacağız. PDO, PHP Data Object demektir. PHP veri nesneleri. Önce new PDO yazarak PDO başlatılır. PDO içinde 3 tane parametre gireceğiz. Birinci parametrede veri tabanımızı bağlayacağız. Host ve veri tabanı adını ekranda yazdığım gibi yazıyoruz. İkinci parametreye veri tabanımızın kullanıcı adını yazıyoruz ki üçüncü parametreye de veri tabanımızın şifresini yazıyoruz. Bunu yazarak veri tabanımızı bağlarız. Tekrar bu uzun kodları kullanmak istemiyorsanız db değişkenini eşitliyoruz. Evet, buraya kadar aslında veri tabanımızı yapmış olduk. Şimdi try catch komutları içerisinde bunu yaparsak bir hata çıktığında hatayı rahatça görebiliriz. SQL kodlarımızı hatırlıyor musunuz? Hani insert into falan yazmıştık. İşte o kodları burada kullanacağız. Ama önce bilmemiz gereken birkaç şey var. Önce veri ekle diye değişken oluşturup içine db değişkenini yazıp tire ve büyüktür işaretini kullanarak bir ok oluşturuyoruz ve bu okun sonunda ise prepare yazıyoruz. Prepare düzenleme anlamında kullanılıyor. db değişkeninden ok çıkartıp execute içerisinde dizi halinde verilerimizi yazıyoruz ki kullandığımız süre boyunca. Veri çekme, SQL'de öğrendiğimiz veri çekme yani select burada kullanacağız. Eğer where kullandıysak execute içerisini doldurmamız gerekiyor. Kullanmadıysak execute'u boş bırakmamız yeterli. Bir üstte kullandığımız değişkeni eşitliyoruz. Bir ok çıkartıp fetch fonksiyonunu kullanıyoruz. Fetch çekmek anlamında kullanılıyor. Fetch içinde PDO fetch sok yazıyoruz. Fetch sok sütun ismine göre dizi anlamında kullanılıyor. Ve bu şekilde veriyi çektiriyoruz. Veri listeleme işlemi veriyi çekmeye göre küçük bir fark vardır. Fetch yerine fetch all yazıyoruz. All tamamını, hepsini çek anlamında. Ve bu all'da hepsi bir dizin halde. Listelemek için de for each kodunu kullanıyoruz. SQL kodlarında kullandığımız güncelleme kodunu kullanmak ki burada Word'de kullanacağımız için execute'u da boş bırakmamak gerekiyor. Veri güncelleme de yaptığımızın aynı mantığında sadece veri silme koduyla yapmamız gerekiyor. Hepsi bu kadar. Join ise daha önce tekrar söylediğim gibi SQL kodlarıyla alakalı bir şey. Aynı SQL kodlarını PDO ile benzer mantıkla bu şekilde yazıyoruz. Find in set'te PDO'ya benzer bir mantıkla yazılıyor. PDO'da group by ise SQL'de yazdığım gibi yazılıyor. Son eklenen veriyi çekebilmek için order by id desk'i yazıyoruz. Sonuç olarak aynı mantık var. İnanılmaz kolay. Sadece birazcık pratik yapmak gerekiyor. Bunun temel mantığı limittir. Limit 0,10 dersek sıfırdan başlayarak 10 tane gözükecekmiş deriz. Daha sonra 10-10 yaparsak 10'dan başlayıp 10 tane gösterecek deriz. Bu mantıkla verilerimizi listeleriz. Örneğin 50 satırlık veri bir sayfada 10 tane gözükürse kaç sayfalık verimiz olur? Toplam veri bölü veri limit bize sayfa sayısını verir. Fakat bazen ondalıklı sonuçlar çıkabilir. Örneğin 51'i 10'a bölürsek tam bölünmemiş olur. Bir ondalık, bir virgüllü bir işlem çıkar. İşte bundan kurtulabilmek için Ceil kodunu kullanıyoruz. Ceil ile bir üst basamağı Ceil ile bir üst sayıya yuvarlar. Bu yüzden Ceil önemli bir kod. Bunun için de bizim toplam satır sayısına ihtiyacımız var. Geçmiş bilgilerimize bakarak MySQL'de count kullanarak kaç veri olduğunu yazdırabiliriz. Yani kodumuz bu şekilde gözükecek. Bir sayfada 10 tane verimiz oldu. Sayfanın altında ileri geri tuşlar ile get'ten veri çektirip +1 ve -1 diyerek ileri geri tuşlarını da halletmiş olduk. Yani temel anlamda sayfalama işlemini yapmış bulunmaktayız. htaccess ile linkleri ve sunucu içeriğini manipüle edebiliriz. Bunu en çok sef link oluşturmak için kullanırız. Örneğin index.php adresini home olarak değiştirmek istiyoruz. İşte bunu htaccess ile yapabiliyoruz. Aynı şekilde profil.php soru işareti username eşittir ugur2nd gibi bir kullanım yerine site.com/ugur2nd olarak kullanmayı htaccess ile yapıyoruz. Bu teknolojiyi tüm siteler kullanmakta. Bu teknolojiyi kullanabilmek için önce .htaccess dosyasını oluşturmamız gerekiyor. Metin editörüne girip farklı kaydet diyerek .htaccess olarak kaydediyoruz. Aksi halde kaydetmez, hata verir. İçine yazacağımız ilk kod htaccess'i başlatan koddur. Rewrite engine on. Eğer bir dosyanın adını URL'den değiştirmek istediğimizde bu kod ile URL'de dosyanın adını değiştirebiliyoruz. Eğer get ile bunu yapmak isteseydik, yani soru işareti bilmem ne şeklinde olması yerine
Profil slash artık neyse onu yazmamız. Date tarih fonksiyonudur. GetDate Unix zaman damgalı değere karşılık olarak tarih ve zaman bilgilerini dizi olarak döndürür. Time şu anki zamanı Unix zaman damgası cinsinden saniye değeri olarak yazdırır. str to time metinsel zaman ifadelerinin Unix zaman damgasını çevirme işleminde kullanılır. Yerel saat dilimini ayarlayabilmek için date default time zone set içinde yerel saat dilimini yazmamız gerekiyor. Ben Türkiye'de yaşadığım için Europe İstanbul yazmam gerekiyor. An itibariyle profesyonelliğe giriş yapıyoruz. Bundan sonra göreceğiniz her şey profesyonellik alanına giriyor. OOP sınıflar. PHP'de class yani sınıf sistemleri class ile başlatılır. Ardından class'a bir isim verip süslü parantezlerle sınıfı açarız. Ve bir class'ı kullanabilmek için new class adı ile class'ımızı kullanırız. Class içinde değişkenleri ve fonksiyonları normal kullanıyoruz. Sabit değişkenleri ise const ile kullanıyoruz. Örneğin sınıfımızda ad diye bir değişken olsun. İçinde Uğur yazsın. Soyad ise function olsun ve içinde kılcı yazsın. Bunu ekrana yazdırırken önce değişkene eşitlediğimiz class'ımızı yazar tire ve büyüktür işaretiyle ok çıkartıp değişkenimizin dolar işareti eklemeden yazarsak değişkenimizi kullanabiliriz. Aynı şekilde ok çıkartıp fonksiyonumuzu parantezleriyle birlikte kullanabiliriz. Fakat sabit değişkenlerde class adı 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste sabit olarak kullanıyoruz. Ayrıca sınıf içinde kullanılan bir değişkeni sınıf dışında da kullanabilmekteyiz. Class içinde kullanılan değişkenlere özellik denir. Fonksiyonlara da metot denir. Sınıf içinde aynı sınıfın özelliklerini kullanabilmek için this kodunu kullanıyoruz. Örneğin Uğur ve Kılcı isimli iki sınıfımız olsun. Uğur sınıfının içinde Uğur sınıfını kullanabilmek için $this kodunu kullanıyoruz. Public sınıf dışından erişebilmek için kullanılır. Değişkenleri veya fonksiyonları başka dosyalarda kullanabilmek için public kullanılır. Private sınıf dışına erişilmesini kapatmak için kullanılır. Sadece sınıf içinde bir kullanıma sahiptir. Protected sınıf dışında kullanamayız ama sınıf içinde ve başka sınıflarda kullanabiliriz. Buna miras almak deniyor. A sınıfında protected varsa B sınıfında da kullanılabilir ama dışarıda kullanılamaz. Bu şekilde 2 defa yazmamıza gerek yok. Sınıflar içinde kullanılabiliyor. Minecraft'taki end chest gibi. Alt çizgi construct kurucu metottur. Bir sınıf çalıştığında otomatik olarak çalışan bir metot. Alt çizgi destruct yıkıcı metottur. Bir sınıfın çalışması durduğunda çalışan metot. Eğer sınıfımızda parametre kullanmak istiyorsak bunu kurucu metotla kullanmamız gerekmektedir. Katılım yoluyla sınıfları genişletme. Bir nesneden başka bir nesne üretmeye katılım yolu denir. Bir sınıfı başka bir sınıftan türetmek için extends kodunu kullanırız. Bu şekilde public ve protected metotları bu sınıfta miras olarak kullanılabilir. Birinci sınıf ve ikinci sınıf diye iki sınıfımız olsun. Birinci sınıfta tanımladıklarımı ikinci sınıfta kullanabilirim. Ama ikinci sınıfta tanımladıklarımı birinci sınıfta kullanamam. Daha iyi açıklamak adına şöyle bir örnek bulunayım. Siyah saçlı bir annenin siyah saçlı çocuğu olur. Ama siyah saçlı çocuğun sarı saçlı çocuğu olduğunda siyah saçlı anne sarı saçlı olmaz mantıken, değil mi? Aynı şey burada da geçerli. Aynı mantık sınıflarda da geçerli. Annenin çocuğu olur. Çocuğunun çocuğu olur. O çocuğun da çocuğu olur. Tam da burada eğer ki daha sonra çocukların genleri annenin genlerine sahip olmasını istemezsek final kodunu kullanırız. Yeni doğan çocuklar en sonki çocuğun genlerine sahip olur. Yani o soydan gelir. İşte bunu final koduyla katılımı engelleyerek yapıyoruz. Oluşturduğumuz sınıflarda statik deyimini kullanırsak işlemler önce RAM'e aktarılır, sonra işlemler çalışır. Bu sayede ciddi performans kazanımları sağlanır. Sınıf içinde sabit değişkene erişmek için self 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste kodunu kullanırız. Self kendi demektir. Soyut bir sınıf içinde özellik veya metot kullanıldığında ondan türetildiği sınıflarda da bu özellik veya metotlar kullanılmak zorunludur. Buna göre soyut içinde bir soyut özellik veya soyut metot kullanılamaz. Zaten kullanırsanız hata alırsınız. Hatayı çözmek için soyut sınıfta kullanılan soyutları teker teker yeni sınıflarda eklemek zorunda kalırsınız.
Interface yani arayüzler abstract'lara çok benzer özelliklere sahip. Interface soyut metotlar ve sabit değişkenleri içerir. Sadece public metot tanımlanabilir. Aynı sınıfta birden fazla interface kullanılabilir. Abstraction'da soyut metotlar, sabit metotlar, normal metotlar ve özellikler kullanılabilir. Public, protected ve private kullanılabilir. Aynı sınıf sadece abstract sınıfından türeyebilir. İki tane aynı isimli sınıf olabilir. Bu sınıflara namespace yani takma bir ad vererek başka isimlere dönüştürülebilir. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız bazı hataları ve okunabilirliği çözersiniz. Bir sınıfı otomatik olarak yüklemek için SPL Autoload Register kodunu kullanmamız gerekiyor. Bu fonksiyon olmadan önce tek tek class dosyalarımızı sayfaya eklememiz gerekiyordu. Büyük projelerde inanılmaz zaman yaratacak bir durumdur. SPL Autoload Register ile tüm süreci otomatik olarak kendisi algılayabiliyor. Metotlar içinde this'i return ederseniz metotları ard arda kullanabilirsiniz. Aksi halde hata alırsınız. JSON nedir? JSON'ın açılımı JavaScript Object Notation demektir. Adından JavaScript geçtiğine bakmayın, birçok yerde kullanılıyor. O kullanılmazsa XML kullanılır. Çünkü JSON veri değişim formatıdır. Bir veriyi başka bir veriye dönüştürmek için kullanılır. JSON'ı kullanmamızın sebebi eğer PHP kodunu Python koduna dönüştürmek istersek JSON'ı kullanırız. Aynı şekilde Python kodunu C++ kodunu PHP kodunda kullanmak istiyorsak yine JSON kodunu kullanırız. JSON'ın diller arasında köprü görevi gibi bir yeri vardır. JSON kodları .json uzantısı ile çalışmaktadır. JSON yapısında iki özellik vardır. Obje oluşturmak için süslü parantezler, dizi oluşturmak için köşeli parantezler kullanırız. Obje içinde anahtar ve değer belirtiyoruz. JSON'da tek tırnak kullanılmaz. Sadece çift tırnaklar kullanılmak zorundadır. Dizi elemanları içinde objeler tanımlanabilir. JSON'ın tümü bu kadar. Evet, sadece bundan ibaret. JSON'ı web tarayıcınızda bakarken bazen okuması zor olabilir. Bu yüzden Chrome'da JSON Weaver diye bir eklenti var. Onu kullanabilirsiniz. O zaman daha okunaklı, güzel gözüken bir koda sahip oluyorsunuz. PHP'de JSON'ı kullanabilmek için iki kod vardır. JSON encode, JSON decode. JSON encode bir verinin JSON karşılığını verir. Örneğin PHP'de bir dizi oluşturdunuz ve onu JSON encode ile işlediğinizde diziniz JSON formatına çevrilmiş olur. JSON decode ise JSON verinizi PHP kodunuza dönüştürmeye yarayan bir koddur. JSON encode'da ikinci parametreye belirli değerlerle ekstra özellikler verilebilir. Extensible Markup Language demektir. Geliştirilebilir işaretleme dili. HTML de bir işaretleme dili ama XML verileri depolamak veya taşımak için kullanılan bir dildir. XML verileri taşımak için tasarlanmış, HTML verileri görüntülemek için tasarlanmıştır. XML, HTML'e göre hazır etiketleri yoktur. Örneğin HTML'de kalın yazı yazmak istediğimizde büyüktür küçüktür işaretleri arasında B kullanırken XML'de böyle bir şey yok. Yani şu koddur bu koddur diyemiyoruz. Ama XML'de kendi tagimizi oluşturabiliyoruz. Her şeyden önce birinci satıra PHP kodu gibi küçüktür soru işareti büyüktür yazıp içine XML versiyon 1.0 encoding UTF-8 yazarsak XML girişini belirlemiş oluruz. XML'de koda başlamak için bir etiket açıp kapatmak zorundasınız. Bu başta oluşturduğumuz etiketlere root denir. Anahtar ve değer yazmak için HTML etiketi gibi etiketler oluşturup belirtiyoruz. Bunlara anahtar diyoruz. Değer ise bu etiketlerin içine yazdığımız şeylerdir. Benzer bir mantıkla dizileri de oluşturabiliriz. Örneğin sosyal medyalar içerisinde medya diye bir etiket oluşturup Instagram, Twitter gibi diziler halinde bunları yazabiliriz. Dizileri ayrıyetten ID'lerde belirlenebilir. Simple XML Load File ile XML dosyasını PHP'ye dönüştürebiliriz. Simple XML Load String ile dosya içinde string ile kullandığımız XML kodunu PHP'ye dönüştürebiliriz. PHP kodu ile XML kodu nasıl oluşturulur? Bunun için Simple XML Element sınıfını kullanmalıyız. Bu kod ile XML kodu yazmadan PHP kodu yazarak XML kodu yazabilirsiniz.
Bir PHP dosyasını başka bir dosyaymış gibi taklit ettirebiliriz. Örneğin PHP kodu olarak yazıp XML taklidi yapabiliriz. Bu şekilde dinamik bir XML dosyası oluşturabiliriz. Bunun kullanımı header içerisinde content type yazıp yanında artık hangi formatı istiyorsak o formatı yazmamız gerekiyor. PNG olabilir, JPEG olabilir, HTML olabilir, XML olabilir. Regex, Regular Expressions, Türkçe adıyla düzenli ifadeler. Şu an ekranda görmüş olduğunuz dokümandaki bilgilere sahip. Regex kendi kuralları içinde ifadeyi hazırlayıp bunları bizim verilerimizle tanımlamamızı sağlayan kalıplardır. Örneğin A'dan Z'ye tüm harfleri yazmak yerine A-Z yazarsak bu regex'te A'dan Z'yi tüm harfler demek anlamına gelir. İşte bu 3 karakter A-Z ile birçok şeyi çok basit olarak açıklayabiliriz. Regex'i test etmek için regex101.com adresine gidebilir ve regex kodlarını orada test edebilirsiniz. Regex aslında birçok yerde kullanılıyor. Örneğin bir metinde telefon numarası var mı yok mu diye bir kontrol etmek istiyorsunuz. İşte burada regex kullanılıyor. Regex IBAN'larda da kullanılıyor. TC kimlik numaraları, ev adresleri, doğum günleri gibi benzeri alanlarda kullanılmak. Regex'i kullanabilmek için PregMatch veya PregMatch All kullanmalıyız. Öncelikle PregMatch fonksiyonunu inceleyelim. PregMatch iki parametre alır. Birinci parametrede regex kodları yer alırken ikinci parametrede metnimiz yer alır. Önce desen oluşturmalıyız. Bunu oluşturabilmek için // veya hashtag gibi desen oluşturabiliriz. Örneğin ben PHP'yi çok seviyorum yazısında PHP var mı kontrolü için regex'te /php/ yazmamız gerek. PHP yapısını değiştirerek bazı hataları tespit edebilir veya hataları gizleyebilirsiniz. PHP bilgilerini görebilmek için PHP info fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Tüm PHP bilgilerini göreceksiniz. Bu bilgileri değiştirmek için php.ini dosyasına gitmelisiniz. Bunun için php.ini dosyasının nerede olduğunu bulmamız gerek. O yüzden php.ini loaded file fonksiyonunu yazarak php.ini dosyasının hangi klasörde olduğunu görebiliriz. Bu noktada o dosyaya girip bazı değişiklikleri yapabiliriz. Neyi düzelteceğiniz aslında projenizle alakalı. Eğer hataları kapatmak istiyorsanız error komutuna off yazmanız yeterli olacaktır. PHP'de hataları engellemek için basit bir yol vardır. işaretini kullanarak hataları gizleyebilir veya bastırabilirsiniz. PHP'de hataları raporlamak önemli çünkü bu hataları ile yani hata kodları ile birçok hatayı çözebiliriz. Bunun için error reporting fonksiyonunu kullanırız. Eğer error logunuz sizde gözükmüyorsa hosting'den bunu ayarlayabilir veya hosting yetkililerine error logunuzun sitede gözükmediğini söyleyebilirsiniz. Bu sayede hata loglarını yani hata kodlarını görebilecek, onlara erişebilecek ve hatalarınızı çözebileceksiniz. Özel hata işleyicisi Custom Error Handler. Hatalar her ne kadar önemli olsa da okunması daha kolay hale getirmek için onları bir yere yazıp depolayabiliriz. Bunun için bilmemiz gereken set error handler fonksiyonudur. Set error handler fonksiyonu içinde bir fonksiyon adı tanımlıyorum. Örneğin hata ayıklayıcısı. Hemen üstüne hata ayıklayıcı fonksiyonunu oluşturup 4 parametre ekliyorum. Birinci parametrede no yani hata kodu olacak. İkinci parametrede mesaj olacak. Üçüncü parametrede file yani hatanın hangi dosyada kayıtlı olduğunu gösterecek değişken olacak. Dördüncü parametrede line hangi satırda olduğunu gösterecek değişken olacak. Bundan sonra bu hataları bu fonksiyon ile kaydedebiliriz. Daha sonrasını biliyorsunuz. Çünkü bunların hepsini eğitim seti içinde anlattım. Veri tabanına yükleyebilirsiniz. Dosya olarak indirebilirsiniz. Artık bunlar sizin bileceğiniz işler. Web sitemizde ölümcül hatalarla karşılaşabiliriz ve bu hataları kendi isteğimize göre şekillendirebiliriz. Eğer web sitemiz çökerse bu fonksiyon çalışacak. Ölümcül hatayı bir yere kaydedebiliriz. Veya aşırı ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sunucumuz en kısa sürede tekrardan açılacaktır gibi bir mesaj koyabiliriz. Artık bu sizin inisiyatifinize kalmış durumda. PHP'de tüm güvenlik açıklarını inceleyip onları nasıl tespit edebileceğimizi ve bu açıkları nasıl giderebileceğimizi öğreneceğiz. PHP uzantısı başka bir dosya olan bir dosyayı bile çalıştırabiliriz. Örneğin db.inch diye yazsam ve içinde PHP kodu olsa yine çalışacaktır. İşte bizim bunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Yani uzantısı her zaman PHP olmalı. Yani sırf PHP kodu çalışıyor diye başka bir uzantıyı
kod kullanırsak işte o dosyanın içindeki kodları görebilirler. Bizim bunları göstermememiz gerekiyor. Bu yüzden uzantıları her zaman .php olmalı. Bir web sitenin dizinleri yani klasörlerinin %90'ı açık olarak gözükür. Bu dizin içinde hangi dosyaların var olduğunu görebiliriz ki bu biz bir süre sonra sıkıntı yaratabilecek duruma gelebilir. Hangi dosyaların olduğu belli olur, olmasını engellememiz gerekir. Bunun çözümü htaccess ile olmalıdır. Hangi klasör için uygulanmasını istiyorsak o klasör içinde htaccess dosyasını oluşturup içine options-indexes yazarak o klasör altındaki dizin erişimini kapatacak. Fakat dizin içinde dosyalara ulaşım sağlanacak. Yani insanlar görmeyecek ama kodlar, yani bizim yazdığımız kodlar çalışacak, görecek onları. Hepsini birden kapatmak istiyorsak deny from all kodunu yazmamız gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. Deny from all kodunu yazdığımızda tüm her şeyi birden kapsamış oluyor ki CSS ve JavaScript, hatta resimler falan da bunların içine girerse resimleri, JavaScript kodlarını, CSS kodlarını kendi dosyalarımızın içinde, kendi sitemizin içinde kullanamıyoruz. Bu yüzden ilk söylediğim options indexes'ı yazarak bu konuyu çözebilirsiniz. XSS Cross-Site Systems açığı cookie gibi önemli bilgilerin kötü niyetli insanlar tarafından ele geçirilmesine verilen ad aslında. Ve bu bilgiler kullanıcı bilgileri olabilir ki bu da çok sıkıntılı bir bilgi. Bunun için bir örnek yapalım ve forma tıkladığımızda Textaria içerisinde yazılan şeyleri ekrana yazdırsın. Ve bu örneğimizin script tagları içerisinde yazalım. Alert fonksiyonu. Ve biz buna tıkladığımızda ekranda hata verecek. HTML Special Chars kodunu kullanıyoruz. HTML kodlarını, o special diyor ya, özel kodlarını normal yazı koduna dönüştür. Ne demek istedim? Eğer ben büyüktür küçüktür işaretini kullanırsam yine büyüktür küçüktür olarak gözükür ama büyüktür küçüktür olarak aslında gözükmez. Bu da script'in çalışmamasına sebep olur. Script çalışmazsa siteyi de hackleyemezler. Veri tabanı olan bir web sitemizde veri tabanındaki kullanıcı şifrelerini şifrelemezseniz hackerlar o şifreleri çalarsa kullanıcıların tüm bilgilerini alıp kötü niyetli kullanabilirler. Bunu önlemek için şifreleme yapmamız gerekir. PHP'de birçok şifreleme algoritması var. Bunlardan en bilineni MD5'tir ama çok bilindiği için artık kırılabilir durumda. Bundan daha gelişmiş bir şifreleme algoritmasına ihtiyacınız var ki PHP sizin için bunu geliştirmiş durumda. Burada oluşturacağımız password hash ile şifrelerimizi şifreleyebiliriz ve bunu kontrol etmek istediğimizde password verify ile kontrol edebiliriz. Bu hash kodu güçlü olmasının sebebi her sayfa yenilendiğinde kodun, o şifrenin de yenilenmesi, fakat işlevi aynı oluyor. Yazılar değişiyor ama çalışma prensibi aynı. Bu da daha güçlü yapıyor. XSS açığını cookie'lerde korumak için yapmamız gereken adımları anlattım. Fakat eşeğimizi sağlam kazığa bağlamak için cookie'leri HTTP only cookie olarak kaydetmeye özen gösterelim. Bu sayede cookie sadece bizim web sitemiz üzerinde çalışacak. Yani cookie'yi indiren hackerlar başka sitelerde bu cookie'yi kullanamayacaklar. CSRF, Cross-Site Request Forgery, yani siteler arası talep sahteciliği. Eğer her post yaptığımızda kodlarımızın içinde bir şifre, yani bir token ile onları kontrol etmezsek bizim yerimize post yapabilirler. Yani bu şu anlama geliyor. Bir web sitesine girdiniz, site normal gözüküyor fakat arka planda sizin bilgilerinizle işlem yapabilir. Sizin şifrenizi değiştirebilir. İşte bu CSRF açığı oluyor. Ya da şunu da yapabiliyorlar. İşte bu açığı önlemek için bir token'a ihtiyacımız var. Bu token'ı web sitemizin içerisinde ayarlar dosyamızda sürekli olarak oluşturmalıyız. Ardından post işlemlerini gizli bir input içerisinde kodu yazdırmalıyız. Ve her post işleminde bu gizli input'taki token ile ayarlar dosyasındaki token eşitse o zaman post işlemi sayılması lazım. Eğer eşit değilse hata vermesi lazım ki işte tam bu noktada hackerlar da verilerimize erişemiyor. Peki nasıl erişemiyor? Tekrar ediyorum, bizim gizli input'taki verimizi alabilirler ama server içerisindeki kullanıcının bilgisini alamıyorlar. Alamadığı için de hackleyemiyorlar. Bu adımdan sonra biraz daha güçlü bir web sitemiz olmuş oluyor. Şimdi birkaç adım daha var. Bunlardan bir tanesi de HTTPS olması. S yani SSL. Sitenize SSL
sertifikası eklemeniz gerekiyor. Ben SSL için Cloudflare kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Bu SSL'in olayı ne dersek yukarıda zaten güvenli değil gibi bir şeyler yazıyor. İşte sitenizin güvenli olduğunuzu buradan algılatabiliyorsunuz. Aslında daha da fazla şey yapılabiliyor. Örneğin DDoS engellemesi bu SSL sertifikasıyla oluyor. Bunun dışında SSL'in en baba özelliklerinden biri postu durdurabiliyor olmaları. Yani bir program yardımıyla SSL sertifikası olmayan bir siteye işlemi durdurup düzenleyip tekrardan gönderebiliyor. Örnek veriyorum, bir e-ticaret sitesi kurdunuz ama SSL sertifikası yok. Bir ürün var, 500 liralık bir ürün ve o programları kullanarak, hacker programlarını kullanarak 500 liralık işlemi yapıyor. Tam ödeme noktasında pat durduruyor sistemi ve o 500'ü 50 TL ya da 5 TL, 1 TL olarak değiştirip işlemi devam ettiriyor. SSL sertifikası olmadığı için de onu gerçek bir işlem olarak sayıyor. Ve aslında size yaklaşık bedavaya bile getirebilir gerçi de. İşte bu şekilde size deli gibi zarar ettirebiliyor. Birçok ürününüzü bedavaya alıyorlar. Daha ucuza alıyorlar. Sizi çok güzel hackliyorlar. Bu yüzden bu hatayı almak istemiyorsanız sitenize SSL sertifikası almak zorundasınız. Almazsanız böyle şeyler yapılabilir. Kesin yapılır demiyorum. Ama yapılabilme ihtimalinden bahsediyorum. Ve bu ihtimal bile korkutucu. SQL injection açığının mantığı bilgilerinizi düzenli kod yapısı kullanarak ele geçirebilmeleri. Şimdi bunu örnekle daha iyi açıklayabilirim. Örneğin veri tabanına veri ekliyoruz. İsim eşittir Uğur dedik. Fakat burada kötü niyetli bir kişi kodu manipüle edebilir. İsim eşittir Uğur, tırnak kapatıp üye onay eşittir tırnak 1 yapıp gönderebilir. Bunu gönderirse yine düzenli bir ifade olmuş olur. Ama artık Uğur yönetici olmuş olur. Ve yönetici olması demek her şeyi kontrol edebiliyor olması demektir. Bunu kapatmak için ise PDO kullanmamız yeterli. PDO'da müthiş bir özellik var. İsim eşittir tırnak içinde yazmak yerine o tırnak içinde kısmına soru işareti koyup execute içerisinde sırayla bunları yazarsak SQL injection açığını kapatmış oluyoruz. Sadece PDO kullanarak. Evet, sitemiz daha da güvenli oldu. Şimdi bir kademe daha arttırmamız lazım. Curl, yani botları da engellememiz lazım. İşte o zaman daha güçlü bir web siteye ulaşmış olacağız. Henüz curl konusuna girmedim. Bu yüzden burayı atlayabilirsiniz. Curl'ü anladıktan sonra tekrar gelip burayı izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Ama hadi başlayalım. Sitenin user agentleri varsa çalıştır, yoksa çalıştırma. Cloudflare gibi bot koruyucu siteleri kullan. Curl post işlemlerinden gelen veriyi sunucu içinde kontrol ettir. Örneğin resim yükleme siteniz var ve kötü niyetli bir kişi HTML dosyasını sanki resimmiş gibi gönderebilir. Bunu engellemek için gelen dosyalarının içeriğine bakarak gerçek resim mi değil mi onu sorgulatabiliriz. Gönderilen bilgilerin içeriğinde HTML kodu varsa geçmesini engelleyebiliriz. Eğer geçiyorsa hata verdirir. Curl'ün anlamı client URL demektir. Curl her dilde olsa da kullanımı farklıdır. Curl'ün amacı veri alımı ve veri iletimi sağlamaktır. Curl ile bir web sitesine sanki insanmış gibi gezdirebiliriz. Forumları kullanabiliriz. Veri çekip işleyebiliriz. Curl'ün çalışma prensibi ise 4 basamaktan oluşuyor. Birinci basamakta önce curl'ün oturumunu başlatırız. İkincide curl ayarlarını yapar. Üçüncüde curl isteğini çalıştırır ve dördüncüde curl'ü sonlandırırız. Bu örnekle hedef sitenin tüm bilgilerini çektirmiş olduk. Eğer bir tane ayar eklemek istiyorsam curl setup fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Eğer birden fazla ayar eklemek istiyorsam yine curl setup'ları alt alta yazabilirim ama daha pratik bir yolu var. Curl setup array. İşte bu array, yani bir dizi içerisinde yaparsak daha pratik olur. Ben sadece belirli bir veriyi çektirmek istersem, örneğin sayfamızın başlığı
O zaman curlSept option'ın birinci parametresine ch değişkenini yazıp ikinci parametresine diziyi ve üçüncü parametresine de return transfer true yazmam gerekecek. Curl return transfer demek artık ben bunların işleyebilirim demek. Curl exec'i değişkene aktardığımızda artık hedef sitemizin kodları bu değişken içerisine depolamış oluyoruz. Bunu parçalamamız gerek ve bunu parçalayabilmek için preg match kodunu kullanmamız gerekmekte. Örneğin desenimizi yazıyoruz ve hedefimizi belirtiyoruz. İkinci parametreye kaynak değişkenini yazıyoruz ve üçüncü parametreye artık parçalanmış olan o veriyi yeni bir değişkene aktardığımız o değişkeni yazıyoruz. Zaten preg match'i daha önce anlattım. Şimdi title değişkenini ekrana yazdırırsak basit bir bot yapmış oluruz. İşte regex tam da bu noktada işe yarıyor. Yani gelişmiş bir bot yapabilmek için bilmemiz gereken en önemli iki şey var. Curl ve regex. Geri kalanlar sizin yaratıcılığınız ve PHP bilginiz olacaktır. Referrer bir siteye hangi sitelerden eriştiğimizi gösteren bilgidir. Bunu analiz sitelerinde görürüz. Google aramalardan gelmiş, YouTube'dan tıklayanlar varmış vesaire vesaire. Hedef site.php diye bir dosya oluşturalım ve içine printr ile server değişkenini yazdıralım. Kullanılan serverla ilgili bilgileri orada yazacak. Daha sonra basit botumuza hedef site.php dosyasını göstererek bir link verelim. Bakın bazı şeyler eksik. Hedef sitede botları engellemek için server değişkenine HTTP, tabii şu an gelişmiş bir bot yazıyoruz. Bu yüzden gerçek bir insanmış gibi davranması lazım. Curl opt referrer ekleyip hangi siteden geldiğini yazarsak sayfa o şekilde açılacaktır. Curl ile tarayıcı bilgisi göndermeye user agent denir. Hangi siteden gittiği ile ilgili bilgilerin içinde kim gittiği ile alakalı bilgiler de gözükmekte. Profesyonel bir bot yazıyorsak sanki başka tarayıcı bilgisiyle girmiş gibi gösterebiliriz. Chrome kullanırsınız ama Firefox'tan girmiş gibi gösterebiliriz veya mobilden. Kullanacağımız kod ise Curl User Agent kodudur. İşte bu kod içerisinde tarayıcı bilgilerimizi yazdırmamız gerekmekte. Şu an kullandığım tarayıcı bilgisi olabilir ya da mobil telefonun tarayıcı bilgilerini kullanabiliriz. O zaman botumuz sanki mobil telefondan girilmiş gibi bir izlenim verebilir. Bu tarz User Agent'ları kullanabilmek için Google'a User Agents yazarak bir sürü siteden bunlara erişebiliriz ve projelerimizde kullanabiliriz. Curl ile post işlemleri de yapabiliriz. Bu ne demek? Örneğin sitenin içerisinde üyelik sistemi var ve bunu otomatik olarak kullanan bir bot yazabiliriz. Başka bir sitede eğer resim yükleme özelliği varsa istediğimiz resimleri sanki bir insanmış gibi yükletebiliriz. Sonuç olarak form işlemi olan her şeyi yaptırabiliriz. Sanki bir insanmış gibi. Tabi bu durum bot engeli olan siteler için geçerli değildir. Engel varsa yapacak bir şey yok. Yani vardır. Hedef site form.php diye bir dosya oluşturup basit bir form ekleyelim. Sonra curl kodumuzu yazalım ve curl opt post true diye belirterek post işlemlerini aktifleştirelim. Ardından curl opt post fields ile bir dizi oluşturacağız. Bu dizide formda kullanılan verileri yazdıracağız. Ad Uğur olsun, soyad Kılcı olsun, yaş ise 24 olsun, submit'i 1 olarak gönderelim. Ekran çıktığında evet post yapmış şeklinde gösterir. Hedef site dosya.php isimli basit bir dosya yükleme sitesi oluşturalım. Curl post dosyalarımızı tekrar yazalım ve bu sefer post wheels içerisine dosya input'unun dosyamızı eklemek için new curl file içerisinde dosyamızın adresini yazalım. İşte bu ikinci parametreye mimetip deniliyor. Ve internete mimetipler diye yazarsak birçok çeşitli mimetipe ulaşabiliriz. Bu da çok ciddi bir açıktır. Ve bunu kapatmak için PHP formlarından gelen dosyaları incelememiz gerek. Gerçek JPEG mi? Gerçek bir zip dosyası mı? Bunların hepsini kontrol etmemiz gerekir. Aksi halde resim gibi gözüken ama PHP kodu olan bir dosyayı gönderebilir. Bu da inanılmaz büyük bir sıkıntı. Bazen bazı sitelere girmek imkansız olabiliyor. Tabi bu durumlarda başka insanlar ne yapmış diye bakmak gerek. Bir dosyayı indirebilmek için bilmemiz gereken iki şey var. Curl file ve yazı kaydetme. Bu ikisi ile herhangi bir şeyi, örneğin bir resmin adresini yazıp
Tüm veriyi çektirip ardından bunu sunucumuza test.png olarak kaydedebiliriz. Curl ile cookie göndermek için set opt içinde curl opt cookie içinde cookie gönderebiliriz. Sonra cookiejar ile bu cookie'leri cookie.txt dosyasına yazdırıyoruz. Daha sonra cookie file ile bu cookie.txt dosyasını açabiliyorum. O zaman kayıtlı cookie'lerde oturumu sürekli açık tutarak işlem yapmaya devam edebilirim. Ajax, Asynchronous, JavaScript and XML yani eş zamansız JavaScript ve XML. Bu bir dil değildir. Bu bir tekniğin adıdır. Bu teknikte sayfayı yenilemeden işlem yapmanızı olanak sağlar. Fark ettiyseniz PHP'de her post işlemi yaptığımızda sayfa yenileniyor ve sayfa yenilenmeden bu işlemi yapabilmek için Ajax kullanmamız gerekiyor. Ajax kullanılırken jQuery kütüphanesinden yararlanacağız. Çünkü işin içinde sadece PHP yok. Ekstra olarak JavaScript de var ve bu eğitim JavaScript eğitimi değil. Bu yüzden Ajax işlemlerini yapabilecek başka bir kütüphaneden yararlanacağız ki o da jQuery olacak. Ajax kullanabilmek için önce jQuery'yi sayfamızı dahil etmemiz gerekiyor. Standart Ajax kodlarını yazdığımızda içinde önce tip belirlememiz gerekiyor. Örneğin post olacak. Sonra URL kısmında hangi dosyaya uygulanacağını seçiyoruz. Örneğin ajax.php olsun ve dataya formdaki inputların isimlerini gireceğiz ve değerlerini gireceğiz. Örneğin ad soyada Uğur Kılcı yazalım. Sayfayı yenileyip test ettiğimizde öğeyi inceleyerek bunun post edildiğini görebiliriz. Eğer tipi get yaparsak get formatında gönderir. Ajax'larda daha güvenli bir işlem yapmak istiyorsanız genelde post kullanılır. Eğer işlem başarılıysa success ile yazdırabiliriz. FTP uzun adıyla File Transfer Protocol, Türkçe adıyla dosya aktarım protokolüdür. Lokalden remote server'a dosya aktarımını yapmaya sağlar. Yani lokal dediğimiz bizim bilgisayarımız ve remote server dediğimizde uzaktaki bir sunucu yani hostingimiz. Bizim bilgisayarımızdan hostingimize dosya aktarmayı sağlayan şeye FTP diyoruz. Bunu yapacak programa da FileZilla. Biz bu dosyaları sunucuya yüklemek için FileZilla programını kullanıyoruz. PHP ile FTP bağlamak için bilmemiz gereken iki fonksiyon var. Birincisi FTP Connect ve ikincisi FTP Login. FTP Connect bizim sunucuya bağlanmamızı sağlarken FTP Login sunucuya giriş yapmamızı sağlar. Hemen test edelim. Bir değişken içinde FTP Connect yazıp içine FTP IP'mizi yazalım ve if else ile bağlanıp bağlanmadığını bir sorgulayalım. Başarılıysa başarılı desin, başarısızsa başarısız desin. Bu şekilde sisteme bağlandık. Şimdi giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için yine bir değişken içinde FTP login diyorum. Birinci parametreye FTP ID değişkeni, ikinci değişkene kullanıcı adımı ve üçüncü değişkene şifremi yazıyorum. If else ile sorgulatıp ekrana yazdırıyorum. FTP'de hataları almak için daha önceden gördüğümüz error get last ile bu hataları tespit edebiliriz. FTP mk'dir. FTP'de klasör oluşturma fonksiyonudur. FTP RM'dir. FTP'de klasör silme fonksiyonudur. FTP CH'dir. FTP'de dizin değiştirme fonksiyonudur ve FTP PV'de FTP'de mevcut dizinin içeriğini döndüren fonksiyondur. FTP put sadece dosyayı yükler. FTP NB put non-blocking demek. Yükleme işlemi sırasında başka işlemler de yapmamızı olanak sağlar. PHP yapısına göre kodlar satır satır yüklenir. Yani FTP put ile dosyayı yüklemeye başlarsak bu dosya yüklendikten sonra duracaktır. Yani ben eğer sekmeyi kapatırsam arka planda yine çalışmaya devam edecek. Ama ben bu sekmeyi kapatınca bu işlemin durmasını istersem işte o zaman FTP NB put fonksiyonunu kullanmamız gerekecektir. FTP'den dosya indirmek için FTP get fonksiyonunu kullanırız. Bunun dışında eş zamansız indirme işlemleri yaparsak ki bir önceki derste eş zamansız mantığını anlattım. Hani nb put falan. Yine eş zamansız olarak indirme işlemi yapılacaktır. FTP enlist, FTP'deki dizini listeleme kodudur. FTP rename bir dosyanın adını değiştirme kodudur. FTP delete bir dosyayı silme kodudur.
PHP'de dosyaları zipleyebiliyoruz ve bunu yapabilmek için bir değişken içinde new zip archive yazmamız gerekiyor. Bu zip'i başlatır. Ardından zip dosyasını oluşturmak için zip değişkeni içinde birinci parametreye zip adı, ikinci parametreye zip archive 2.2 create yazıyorum. Ardından add file ile içine yüklemek istediğim dosyaları tek tek ekliyorum. Eğer add file'ın ikinci parametresini kullanmak istersek o zip'e eklenirken adını değiştiren bir sistem olarak ekler. Yani ben test.png diye bir dosya yüklüyorum ama zip'e yüklenirken test2.png olsun diyorum. İşte bunun için ikinci parametreyi kullanıyoruz. Sonra zip'i close ile kapatıyoruz. PHP koduyla zip dosyasını oluşturup ekstra olarak ona şifre eklemek için set encryption name fonksiyonu içinde birinci parametreye zip'imizin adını, ikinci parametreye zip archive 2.2 EMAES 256 yazıp üçüncü parametreye belirlemek istediğimiz şifreyi yazıyoruz ve artık şifreli bir zip'imiz var. Zip dosyasını çıkartmak için extract fonksiyonu içerisinde çıkarttığımız dizinin adresini yazıyoruz ve oraya zip'imiz çıkıyor. Zip dosyasını çıkartacak kodu yazdıktan sonra set password içinde şifremize girersek şifreli zip dosyasını da çıkartmış oluruz. PHP'nin kendine ait mail fonksiyonu vardır ama yetersizdir. Yine gönderir ama birçok işlemi yapamazsınız. Bu yüzden gelişmiş bir e-posta gönderme sistemi için SMTP isimli kütüphaneler vardır. Bu kütüphaneleri kullanarak Gmail veya Yandex gibi sitelerin e-posta bilgilerinden yararlanarak işlem yapabiliyoruz. Bunun için Google'a PHP Mailer yazıp GitHub'tan ister Composer'la ister dosyayı indirerek dosyalara erişiyoruz. Dosyaları indirdikten sonra kodun çalışacağını dosyanın içindeki PHP Mailer üzerinden basit bir e-mail kod şablonunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu şablon üzerinde posta smtp.gmail.com yazıyorum. Username ve password'a Gmail hesabımın bilgilerini yazıyorum. Hemen altında set from, kim gönderiyor bu e-postayı? Onu buraya yazıyoruz. Add adres ise mailin kime gittiğini söyleyen yerdir. Eğer daha fazla kişiye mail göndereceksiniz, mailleri BCC içerisinde gönderin. Yoksa herkes kime ne maili gönderdiğini görecektir. Aslında maili göndermek bu kadar kolay bir işlem. Örneğin ben bu altyapı sistemini kullanarak yaptığım bir e-bülten var. İnternette keşfettiğim girişimleri paylaştığım bir e-bülten. Onu da ekranda görmektesin. Artık form ve post işlemi ile iletişim formu oluşturabilirsiniz. Ya da MailChimp gibi e-posta yönetim sistemleri yapabilirsiniz. Hepsi size kalmış bir şey. Temiz kod demek, yazılan kodların karmaşıklıktan uzak olup başka yazılımcıların kodlara baktığında ne yapmak istedildiğini anlaması demektir. Bunun için kendinize alışkanlık haline getirmeniz gereken açıklama kodlarını kullanmalısınız. Yaptığınız her kodun açıklama koduyla anlatın. Basitçe anlatın. Ama böyle burada da ekrana yazı yazıyoruz değil. Adam o ekrana yazı yazma kısmını anlıyor zaten. Ama neden yazı yazmak istediğini, işte önemli olan kısım burası. Neden bunu yaptığını, neden şunu yaptığını açıklaman lazım. Bu yüzden açıklama kodunu kullanın. İşte bunu anlatmanız gerek. Kodları yazarken function ve class'lardan yardım alın. Ana kodlarınızı oralarda saklayın. Bu şekilde karmaşıklığı minimuma indireceksiniz. Tabii bu minimuma indirme sorunu bir süre sonra yine bir karmaşıklık yaratabilir. Belirli bir standart formatı içerisinde herkes kendi tarzına göre kodları yazıyor ki birileri de çıkıp durun, evrensel bir kod sistemi yapalım, bir şema yapalım. Herkes bu şemaya bağlı kalsın dediler. Daha sonra PHP Fig isimli bir site çıkıyor. Bu siteye girip tüm PHP yazım tekniklerine ulaşabiliriz. PHP Fig'deki birkaç yazım tekniğine şöyle bir göz atalım. Bir satırda ortalama 80 karakter kullanmak zorundasın. 80 karakter şu oluyor. Bir satırda maksimum 120 karakter kullanmak zorundasın ve 120 karakterde bu oluyor. Bu karakter sayısının ana sebebi tek satırda uzun kodlar yazmanıza gerek kalmaması, okuması daha kolay hale gelmesi. Süslü parantezleri aşağıya yerleştirin. Maksimum 4 taba basın. Aslında bu tarz basit kurallarla temiz kod yazmaya başlıyorsun. Kendinizi kod konusunda geliştirmek için başkalarının yazdığı kodları okuyabilirsiniz. Bunun için GitHub hesabı oluşturup insanların kodlarını
kodlarına göz atın. Hele ki şirketlerin paylaştığı open source kodlar varsa mutlaka bakın. Google PHP ile ne yazmış? Gidin Google'un GitHub hesabından bakın. Nasıl yazmışlarını görün. Açıklama kodlarını nasıl kullandıklarını izleyin. Okuyun o kodları. İşte bu kodların bakıldığı kısma açık kaynak denir. Siz de GitHub üzerinden açık kaynak kodlarınızı paylaşabilirsiniz. Sonuç olarak baştan sona PHP eğitimi bu kadar. Bundan sonra bol bol pratik yapmanız gerek. Yani sadece ben bunu öğrendim, buradan giderim değil. Pratik yapmadan anlayamazsınız. Açıklamaya bir link ekledim. O açıklamadaki linke tıklayıp PHP'de yapmanız gereken örnekleri, sizi geliştirecek egzersizleri ve pratikleri listeledim. O açıklamadaki linke tıklayarak bu örneklere erişebilirsiniz. Bu videoyu lütfen sosyal medya hesaplarında paylaş ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsan videoyu beğen. Video geldiğinde haberinin olmasını istiyorsan kanala abone ol ve bildirimleri aç. Beni Instagram, Twitter ve Prodocant'ta takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal, güle güle.